Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş çeyizlik patik yapacağız. Ben patiğimde beyaz, sarı ve yeşil tonlarında 3 tane normal patiklik ip kullandım. Yeşil ipiniz elinizde 1 metre kadar varsa yeterli olacaktır. İplerimi hemen şöyle kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerimiz hanımlar 3 numara böyle kısa 20 santimlik 2 şiş ile yaptım. Hemen patiğimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yapmış olduğum ajurlu papatya çiçekli modelim. Bu şekilde. Hanımlar, patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Görüntü itibariyle de 5 şiş patik ile birebir aynı. Modelimiz bu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Burun kısmından başlayacağız. Sarı ipim ile ipimin ucunda şöyle bir miktar küçük bir ip bırakıyorum. 12 ilmek atacağım hanımlar. 12 ilmek. Birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Şu başlangıçta ucunda ipimiz kaldı. Bu ipimiz bekleyebilir. Taban yaparken yine aynı ipi kullanmaya devam edeceğiz. Arka yüzdeyiz hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Patiğimizde hanımlar ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Bu aşamada artırmalarımızı yapacağız. Sağ kenarda ilk 2 ilmeği ördükten sonra artıracağız. Sol kenarda da son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Öyle artırmamızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen buraya şöyle bir adet ilmek atıyorum. Artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Geri döndük, arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Artırma işlemi patiğimizin sadece ön yüzünde yapılıyor hanımlar. İlmeklerimin tamamını ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Ön yüzde artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen 2 ilmekten sonra tekrar buraya bir adet ilmek attım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. Böylece 16 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Görüldüğü üzere hanımlar ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra artırıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Öyle artırmamızı yapıyoruz. Arka yüzde de artırma yapmıyoruz. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Bakın arka yüzde gördüğünüz üzere ilmeklerimin tamamını ters ördüm. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Yine artırmalara devam edeceğiz hanımlar. Tarif ettiğim gibi 2 ilmek öreceğiz, artıracağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Sol kenardan da artıracağız. Hanımlar, ben bu patiğimde şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim. Şimdi birlikte modele başlayacağız hanımlar. Şöyle beyaz ipimi de hazırladım. Şimdi ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örerken beyazımı ekleyeceğim. İkinci ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Hanımlar, modelin devamında artık bir ilmek sarı, bir ilmek beyaz şeklinde ilmekleri öreceğiz. Hemen burada beyaz ipimin ucunu şöyle kendisine bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Şimdi devam edeceğiz hanımlar. En son bir beyaz örmüştüm. Yanına bir tane sarı örüyorum. Bir ilmek beyaz. Şöyle beyaz ipimin ucunda gizleyerek getirdim. Bir sarı. Bir beyaz. Bir sarı.
Bu şekilde bir beyaz bir sarı diye öreceğiz hanımlar ilmeklerimizi. Bir ilmek sarımı örüyorum. Yanına bir tane beyaz. Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi böyle öreceğiz. Bir sarı, bir beyaz. Sonuncu ilmeğim beyaz renk geldi. Beyaz ipim ile örüyorum. Geri döndük hanımlar. Arka yüzdeyiz. Ters örgü uygulaması yapacağız. Bu aşamada ilk kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Sarı olan ilmeklerimi beyaz ipim ile ters öreceğim. Beyaz olan ilmeklerimi de sarı ile örüyorum hanımlar. Bir beyaz, bir sarı olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Beyaz olan ilmeklerimizi sarı ipimiz ile, sarı olan ilmekleri de beyaz ipimiz ile bu şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu işleme devam edeceğim. Bir beyaz, bir sarı, bir beyaz, bir sarı, bir beyaz, bir sarı, bu şekilde devam edeceğim. Şöyle bir sarı ve sonuncu ilmeğim beyaz denk geldi. Beyaz ipim ile ters olarak sonuncu ilmeğimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Sarı ipimizi kullanmayacağız. İlmeklerimizin tamamını beyaz ile öreceğiz. Şöyle. Hemen bu aşamada artık sarı ipimizi kullanmayacağımız için, beyaz ile devam edeceğimiz için sarı ipimin ucunu şöyle kesiyorum. Beyaz ipime burada şöyle bağlayacağım. Artık beyaz ipimizi kullanacağız. Hemen sarımızı şöyle çekelim. Sarı ipimizi çiçeğimizi yaparken kullanacağız sadece. Hanımlar, bu aşamada sıra sonuna kadar ilmeklerimizi beyaz ipimiz ile hepsini düz olarak öreceğiz. Şu şekilde. Hepsini hanımlar sıra sonuna kadar düz olarak örelim. Arka yüzde ters olarak örelim. Tekrardan ön yüzde düz, yeniden arka yüzde ters olacak şekilde böyle 4 sıra örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde bakın 4 sıra ilmeklerimi ördüm geldim. Şöyle. Şimdi ajurlu modele başlayacağız. İlk ajurumuzu yapacağız. Öncelikle kenardan 11 adet ilmeğimi normal düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 11 ilmek. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmeğimi ördüm. Şimdi ajurlarımızı yapacağız. Şimdi sağa doğru kesim yapacağız hanımlar. Şöyle sağa doğru kesimi şöyle ikinci ilmeğin içinden girerek şu şekilde de yapabilirsiniz. Fakat ben öyle zorlandığım için ikinci ilmeğimi alıyorum. Şu ilk ilmeğimin önüne şöyle bırakıyorum. Şöyle. İkisini birlikte keserek ördüm. Sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doluyorum. Yani ajurumu yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi sol taraftaki ajurumuzu yapacağız. Hemen ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki iki ilmeğimi bu defa birlikte keserek örüyorum. Yani sola doğru kesimimi yaptım. Bu sol tarafta da hanımlar 12 ilmeğimiz kalıyor. Kalan 12 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ön yüzde ajurumuzun ilk sırasını böylece yaptık. Bu şekilde. Geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar ajur falan yok. İlmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Modelimiz bitene kadar işlem bu. Arka yüzde ilmeklerin tamamı ters örülecek. Model kurulum işlemi sadece patiğimizin ön yüzünde yapılacak. Bakın ajurlu olan ilmeklerimi, kesim yaptığım ilmeklerimi hepsini ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. İkinci ajurlarımızı yapacağız. Bir önceki sırada 11 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 10 ilmek öreceğiz. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. Ardından şu öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Ajurumuz sağa doğru açılacak. İkinci ilmeği ilkin önüne getirip ikisini birlikte keserek örüyorum. Bakın sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime doladım. Ortaya 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Tekrardan ajurumu yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bakın ajurumuz V şeklinde açılıyor bu şekilde. Şimdi kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar.
Bu şekilde. Tekrar arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde herhangi bir işlem yok. İlmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Artık videonun devamında bu arka yüzü göstermeyeceğim hanımlar. Videoyu bu arka bölümlerde keseceğim. Sadece ters örgü örülecek çünkü. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi arka yüzde gösterilecek bir model detay yok. Sadece ilmeklerin hepsi ters olarak örülüyor arka yüzde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. 3. ajurumuzu açacağız. Bir önceki sırada 10 ilmek örüp kesim yapmıştık. Şimdi 9 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm. Şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Yine ikinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip şöyle bıraktım. Bu 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek ördüm. Ajurumu yapıyorum. Bakın 3. ajurumuzu açtık. Şimdi ortada 5 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ajurumu açıyorum. Bakın ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Yani sola doğru kesimimi yaptım. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 3. ajurumuzu da böylece ön yüzde yapmış olduk. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim gelelim hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. 4. ajurlarımızı da bu sıramızda açacağız hanımlar. Bir önceki sıramızda 9 ilmek örerek kesim yapmıştık. Şimdi 8 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirdim. İkisini birlikte keserek örüyorum hanımlar. Ardından ajurumu yaptım. Şimdi ortada 7 ilmeğimiz var. 7 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar ajurumu açıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Bu şekilde ajurumuz şekillenmeye başladı. Görüldüğü gibi hanımlar şöyle daha net görün diye göstereyim. Şimdi kalan ilmeklerimizi de düz olarak örüyoruz. Şimdi arka yüzde hanımlar ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu sıramızda hanımlar 5. ajurumuzu açacağız. Aynı anda da çiçeğimizi başlatacağız hanımlar. Öncelikle bir önceki sırada 8 ilmek örüp öyle kesim yapmıştık. Şimdi 7 ilmek öreceğiz. Bakın 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Yine sağa doğru kesimimi yaptım. Ajurumu yapıyorum hanımlar hemen. İpimi şişime doladım. Ardından 4 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Tam bu ortadaki ilmeğe çiçeğimizin yapraklarını yapacağız hanımlar. Bu tomurcuk yöntemini kullanacağız burada. Şöyle yeşil ipimi alıyorum. Yapacağımız işlem şu. Şu bakın. Ajurdan sonra 4 ilmek örmüştük. Şu öndeki 2 ilmeğin şu aradan girerek bakın. Şu aradan girerek şişimi buradan çıkarttım. Buradan yeşil ipim ile şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Ardından buradan çıkarttığım ilmeği yeşil ipim ile bir kere ördüm. Ardından bu yeşil ilmeğimin içinden beyaz ilmeğimi şöyle geçiriyorum. Bakın yeşil ilmeğimi bıraktım. Yeşil ipimi arkada bırakıyorum. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım artık. Bu ortada tomurcuk yaptığımız ilmeğimizi. Ardından yine 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Bu defa öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Bakın buraya da 5. ajurumuzu açtık. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şimdi arka yüzdeyiz. Bu defa arka yüzü göstereyim. Çünkü model yaptık hanımlar. Model olmasına rağmen yine ilmeklerin tamamı ters örülecek. Bu sıramızda arka yüzü gösteriyorum yine. Bakın ilmeklerimin tamamını arka yüzde ters olarak örüyorum hanımlar. Bakın tomurcuk yaptığım ilmeğimi de yine beyaz ipimle ters ördüm. Yine diğer ilmeklerimi de ters örmeye devam ediyorum. Sonrasında bu yeşil ipimizin ucunu arkaya düğümleyerek gizleyeceğiz. Birazdan onu da göstereceğim sizlere. Evet, sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Ajurlarımıza devam edeceğiz.
Bu aşamada kenardan 6 ilmeğimi öreceğim. Yine ajurumu yapacağım. 6. ajurumuzu açacağız. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi ördüm. Yine öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin üzerine getirip bıraktım. İkisini keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Şimdi 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm hanımlar. 4 ilmek ördüm. Şimdi bu çiçek yaprağımızın ikinci sırasını yapacağız. Yeşil ipimi elime alıyorum. Yaprağımızda ikinci sıramız. Yine öndeki 2 ilmeğin şu aradan girerek yeşil ipim ile bir ilmek çıkarttım. Buradan çıkarttığım ilmeğimi yeşil ipim ile bir kere şöyle normal örüyorum. Ardından bu yeşil ilmeğimi hemen önündeki beyaz ilmek var. Beyaz ilmeği yeşilin içinden şöyle geçiriyorum. Yeşil ilmeğimi arkada bıraktım. Yanına bir ilmek beyaz ile düz ördüm. Tekrar sıradaki ilmeğe aynı işlemi yapacağım. Bu sıramızda 2 tane tomurcuk yapacağız. Öndeki 2 ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Ardından beyaz ilmeğimi yeşilin içinden geçirdim. Yeşilimi arkada bıraktım. Şimdi yeşil ipimi bırakıyorum hanımlar. Bu tomurcuk yaptığımız ilmekleri örmeden bırakıyoruz burada. Şimdi 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Tekrar ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Yaprağımızın ikinci sırasını böylece yaptık hanımlar. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizin tamamını tersi olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördüm geldim. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Bu aşamada 7. ajurumuzu açacağız. Yaprağımızın da 3. sırasını yapacağız. Kenardan 5 ilmeğimi öreceğim bu sıramızda. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. Öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne şöyle bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Ajurumu yaptım. Yani ipimi şişime doladım. Tekrar 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bu sıramızda 3 tane yeşil tomurcuk yapacağız hanımlar. Aynı yeşil ipimi şöyle kontrollü bir şekilde alıyorum. Öndeki 2 ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi yine yeşil ipimle örüyorum. Beyaz ilmeğimi yeşilin içinden şöyle çıkartıyorum. Yeşil ilmeğimi arkada bıraktım. Yanına bir ilmek beyaz örüyorum. Şimdi ikinci tomurcuğumu yapacağım. Aradaki 2 ilmeğin aradan giriyorum. Şöyle bir ilmek çıkarttım. Buradan çıkarttığım ilmeğimi örüyorum ve yeşil ilmeğimi içinden beyazı şöyle geçiriyorum. Yeşil ipim arkada hanımlar. Yanına bir ilmek beyaz ördüm. Şimdi yeşil ile 3. tomurcuğumu yapacağım. 2 ilmeğin aradan girdim. Bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi örüyorum. Ardından beyaz ilmeğimi yeşilin içinden geçiriyorum. Yeşil ipimi bıraktım hanımlar. Şimdi 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Şişimde kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 7. ajurumuzu yaptık hanımlar. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördükten sonra ön yüzde artık baklava dilimimizi de kapatmaya başlayacağız. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bakın artık şu yapraklarımızı bitirdik. Sarı çiçeğimize geçiyoruz bu sıramızda. Öncelikle hanımlar, baklava dilimi de kapanacak artık. Burada 7 tane ajurumuz oldu. Şimdi baklava dilimimizi kapatacağız. Kapanırken ilk aşamada kenardaki 7 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu sağ tarafta hanımlar, önce sağa doğru kesim yapıyorduk. Şimdi sonra ajurumuzu yapıyorduk. Baklava dilimi kapanırken de önce ajurumuzu yapacağız. Ardından öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek öreceğiz. Yani sola doğru kesimimizi yaptık. Ardından hanımlar, buraya 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Şimdi de sarı ipimi ekleyeceğim. Hanımlar, artık bu yeşil ipimi de keseceğim buradan. Şöyle birazdan uçları da gizleyeceğiz zaten. Yeşil ipimizle işimiz kalmadı. Şimdi sarı ipimi kullanacağım. Aynı tomurcuğu bu defa sarı ipim ile yapıyorum. Bakın. Sarı ipimle 2 ilmeğin aradan bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi sarı ipim ile örüyorum. Sonra beyaz ilmeğimi sarının içinden geçirdim. Yanına bir tane beyaz örüyorum. Şimdi ikinciyi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğin aradan girdim. Bir ilmek çıkarttım.
Buradan çıkarttığım ilmeğimi sarı ipim ile örüyorum. Ardından bu sarı ilmeğimin içinden beyazı geçirdim. Sarı ipimi bırakıyorum hanımlar. Yanına 3 ilmek öreceğim şimdi. 1, 2, 3. Şimdi de hanımlar şu kenarımızda önce sağa doğru kesim yapacağız. Artık ajur baklava dilimi kapanıyor. Önce sağa doğru kesim yapacağız. Sonra ajur yapacağız. 3 ilmek ördükten sonra tomurcuktan sonra 3 ilmek ördükten sonra öndeki 2 ilmeği aldım. İkinci ilmeği ilk ilmeğin önüne bırakıyorum. İkisini keserek ördüm. İpimi şişime doluyorum hanımlar. Şişimde kalan 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Baklava dilimini kapatmaya başladık. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Baklava dilimi kapanmaya devam edecek. Bir önceki sırada 7 ilmek örmüştük. Şimdi 8 ilmek öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Yanına bir ilmek düz örüyorum hanımlar. Kesimden sonra bir ilmek ördüm. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Çiçeğimizin ikinci sırasını yapıyoruz. Öndeki 2 ilmeğin aradan şöyle girerek sarı ipim ile yine bir ilmek çıkarttım. Bu ilmeğimi sarı ipim ile örüyorum. Arkadaki beyaz ilmeğimi sarının içinden şöyle geçirdim. Ardından yanına bir ilmek beyaz ördüm. Şimdi tam ortaya hanımlar minik pompon yapacağım. Tam papatyamızın ortasına beyaz ipim ile. Bunu da şöyle tığ ile yapacağım. Şu tam sıradaki bu ortadaki ilmeğimin içinden hanımlar beyaz ipim ile şöyle uzun bir ilmek çıkartıyorum. İpimi tığıma doladım. Aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. İpimi tığıma doladım. Üçüncü kez aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Aynen lif fıstığı yapar gibi. Sonra beyaz ipimi tutarak hanımlar bakın elimle tutuyorum. 3 ilmeğin üçünü birden topladım. Bu ilmeği bakın şu ipimin içinden tuttuğum ipimi bıraktım. İçinden bir ilmek çıkartarak şu tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu aşamada bu pomponumuz arkaya kaçmasın diye tığım ile şöyle arkadan bu ilmek çıkarttığımız ilmeğin içine şu başlangıç buraya girerek bir adet tığım ile ilmek çıkartıyorum. Bu tığımdaki ilmekleri şöyle topladım. Ortaya bu şekilde bir tane fıstık yaptık. Ardından yanına bir ilmek düz örüyorum. Şimdi buraya da bir tane sarı ipimiz ile tomurcuğumuzu yapacağız. Öndeki 2 ilmeğin aradan girdim. Şöyle bir ilmek çıkarttım. Buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Sonra beyaz ilmeğimi sarının içinden geçiriyorum. Sarı ipimi bıraktım. Yanına bir tane düz ördüm. Bu şekilde. Şimdi hanımlar öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesimimi yapacağım şöyle. Ardından ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Baklava dilimi kapanmaya devam edecek. Bir önceki sırada 8 ilmek örüp öyle ajurumuz yapıp kesimimizi yapmıştık. Şimdi 9 ilmek öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Şimdi papatyamızın da son sırasını yapacağız. Sarı ipimi alıyorum. Yine tomurcuğumu yapacağım. Öndeki 2 ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım. İlmeğimi sarı ipim ile örüyorum ve beyaz ilmeğimi sarının içinden şöyle geçiriyorum. Yanına bir tane beyaz ördüm. Tekrardan bir tane daha sarı ipimle tomurcuk yapacağım. Öndeki 2 ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeğimi sarı ipim ile ördüm. Ardından hemen arkadaki beyaz ipimi sarının içinden geçiriyorum. Sarı ipimi arkada bıraktım. Yanına bir ilmek örüyorum hanımlar. Ardından öndeki 2 ilmeği alıyorum. Çünkü bu sol tarafta da baklava dilimi kapanacak. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne bıraktım. İkisini keserek ördüm. Ajurumu yapıyorum. Kalan ilmeklerim düz olarak örülüyor hanımlar. Bu aşamada artık papatyamızı bitirdik. Papatya yaptığımız ipimizi hemen şimdi keseceğim hanımlar. İplerimizin ucunu nasıl gizlediğimi de hemen şimdi göstereyim. Mesela birini yaparak göstereyim. Bakın ilk baştaki şu yeşil ipimiz ya da şu ipimiz fark etmiyor. Hepsini aynı şekilde gizleyeceğiz. Arka şöyle bakın ilmek aralarından ip geçişlerinin içinden girerek şöyle yeşil ipimle bir ilmek çıkarttım. Sonra zincir yöntemiyle bunu buraya sıkılıyorum.
İpimizin ucunu hanımlar ardından şöyle ilmek aralarından geçirerek şöyle gizliyoruz. Bu şekilde hanımlar. Şu kalan fazla ipuçlarını da yine kesebiliriz. Böyle düğümleyip gizleyelim. Şöyle bakın. Bu diğer iki sarıyı ve bir tane yeşilimiz kaldı. Bu iplerimizi de aynı şekilde hanımlar arkaya düğümleyerek gizleyelim. Şimdi hanımlar arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ters ördüm, geldim, ön yüzdeyiz. Artık papatyamız bitti. Sadece ajurlarımızı yapacağız. Baklava dilimimiz kapanacak. Sayarak gidelim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenardan 10 ilmeğimi ördüm. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrardan kesim yaptıktan sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bu defa şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. Ardından ajurumu yaptım. Kalan ilmeklerim düz olarak örülüyor. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bu defa 11 ilmeğimi öreceğim. Baklava dilimi kapanmaya devam edecek. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeğimi ördüm. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu defa ortaya 1 ilmek ördüm. Hemen ardından öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesimimi yapıyorum ve ajurumu yaptım. Kalan ilmeklerimi normal düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Son sıra ajurumuzu yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeğimi ördüm. Ajurumu yapıyorum. Bu defa ortada 3 ilmeğimiz var. Üçlü kesim yapacağız. O da şöyle olacak. Şu öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapacak gibi ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirdim. Ardından bakın ajurum hala şişimde duruyor. İpimi şişime doladım. Bu 2 ilmeğimi ve 3. ilmeği de şişime alarak üçünü birlikte keserek örüyorum. Bu üst tarafta, yani bu bölümde dik bir görüntü oluşsun diye böyle kesim yaptık. Kesimden sonra tekrar ajurumu yaptım ve kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son sıra ajurumuz da böyleydi hanımlar. Arka yüzde ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Ön yüzdeyiz. Artık bakın ajurlu modelimiz bitti. Bilek ayrımını yapacağız. Fakat bilek ayrımından önce 2 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi örelim gelelim hanımlar. Ardından bilek ayrımına geçeceğiz. Evet hanımlar, ilmeklerimi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ördüm. Şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. Bilek ayrımında hanımlar bu sağ kenarımızı 14, sol kenarımızı 14 ilmek olarak öreceğiz. Önce sağ kenarımızı yapacağız. Patiğimizin bu bilek kenarlarına hanımlar ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Kenarlarda kalan 7 ilmeği de ön yüzde düz, arka yüzde ters örmeye devam ettim. Şimdi önce sağ kenarı yapacaktık. İlk 14 ilmeğimi öreceğim. Bakın şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ilmeği örerken şu öndeki 2 ilmeği birbiriyle yer değiştirerek örüyorum. Bakın şöyle. Bilek ayrımı da, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Sağ kenardaki 14 ilmeği ördük. Sol kenarda da 4, 8, 12, 14 ilmeğimiz kaldı. Hanımlar, burada yedek işiniz varsa ilmekler benimki gibi şişte bekleyebilir. Sol taraftaki ilmekler. Yedek işiniz yoksa da tığ yardımı ile bu ilmeklerin içinden ip geçirebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hanımlar, önce sağ kenarımızı yapacağımız için geri dönüyorum. Hanımlar, hemen bilek ayrımı yaptığımız yer burası. Buradaki ilk 7 ilmeğim haroşa olacak kenardaki. Ben haroşa örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum.
Sizler haroşalarınızı örgünüzün her iki tarafında da ters örgü örerek yapabilirsiniz. Şimdi bu aşamada ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi haroşa düz olarak örüyorum. Şu 6, 7. Bakın 7 ilmeklik haroşamı ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzdeyim ters olarak örüyorum. Sağ kenarı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Tekrar geri döndük, ön yüzdeyiz. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Yeniden kenardaki 7 ilmeğim ön yüzde olduğum için düz örülüyor. Şu 6, şu 7. ilmeğim. Bilek tarafındaki 7 haroşamı da yine ben haroşayı düz örgü olarak elde ettiğim için düz örüyorum. Tekrar geri döndüm. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde ters olarak örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri döndüğümüz anda burada 2 diş haroşamız oluştu. Hanımlar ben şu patiğimin kenarına şuraya toplamda 14 diş 14 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Bu aşamada hanımlar patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın bu bölümü. Şöyle ki ayağınızın burnundan itibaren şu ucunu tutacaksınız. Şu arka bölümünü şöyle, bu plastik olduğu için ayak mankeni sabitleyemedim. Şöyle tutacaksınız, bu arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Hani ben 14 diş haroşa yaptım ama belki siz 15, belki 16 yapacaksınız. Bu tamamen ölçülere göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte patiğimizin sağ kenarını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Sonra sol kenara başlayacağız. Evet hanımlar, sağ kenara toplamda 14 diş 14 sıra haroşamı ördüm. Bu aşamada bu beyaz ipimi de haroşalı tarafta değil de sağ tarafta bıraktım. Şimdi buradaki ilmeklerim kaçmasın diye ilmeklerimin içinden tığ yardımı ile şöyle bir ip geçireceğim. Şöyle kısa bir ip. Eğer ki yedek şişiniz varsa hanımlar, burada şişiniz de bekleyebilir. Benim yedek şişim olmasına rağmen yine de ip geçireceğim. Çünkü patiğimin tabanını yaparken şişler elime takılmasın, rahat öreyim diye. Sonrasında bu ilmeklerimizi topuk bölümüne geldiğimizde tekrar şişimize takacağız, kullanacağız. Hemen şu ipimi de bağlayacağım hanımlar. İlmeklerimiz kaçmasın. Beyaz ipimin ucunu da kenarda minik bir miktar bırakıp şöyle kesiyorum. Şimdi sol kenarımızı yapacağız hanımlar. Burada da yine bilek bölümüne şu ilk 7 ilmeğimiz haroşa olacak. Kenardaki 7 ilmeği de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Bilek ayrımı yaptığımız yerden itibaren ipimi ekleyeceğim. İlk 7 ilmeğim haroşa, haroşalarımı düz öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. Hemen ikinci ilmekten sonra beyaz ipimin ucunu da kendine bağlayacağım. Burada 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum, patiğimiz sökülmesin. Şu üçüncü haroşa ilmeğim. Bakın bunları düz örüyorum. Şu dördüncü, 5, 6, 7 haroşamı düz ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de ön yüzdeyim düz olarak örüyorum. Geri döndüm hanımlar, arka yüzdeyiz. Kenardaki 7 ilmeğimi arka yüzde olduğum için ters öreceğim. Bilek bölümündeki son 7 haroşa ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Şöyle bakın, son 7 ilmeğim. Burada bunlar haroşa, düz örüyorum. Sağ kenar nasıl yapıldıysa sol kenarda aynı şekilde aynı sayılarla yapılacak hanımlar. Şimdi geri döndük. Bakın burada da bir diş haroşamız oluştu. Ben sağ kenarıma 14 diş haroşa yapmıştım. Sol kenarımı da aynı sayılarda haroşamı yapacağım. Bu aşamada hanımlar şu patiğin boyunu da sizlere unutmadan şöyle mezura ile göstermek istiyorum. 14 diş haroşa yaptım demiştim. Toplamda boyu ne kadar olmuş? Burnundan itibaren şöyle mezuramı tutarak bakın şöyle ölçüyü veriyorum. 21 santim yapmışım hanımlar. 21 santim. Boyumuz 21 santim. Boyunu da vermiş oldum. Şimdi hep birlikte sağ kenarla aynı eşit olacak şekilde sol kenarımızı da yapalım gelelim. Ardından tabanımıza başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında ördüm. 14 diş haroşam var burada da yine. Ve ipimi yine haroşalı tarafta değil de bu defa sol tarafta bıraktım. Yine diğer tarafta olduğu gibi bu tarafta da ilmeklerimin içinden şöyle tığ yardımı ile bir ip geçireceğim. Dediğim gibi buralardaki ilmeklerimizi patiğimizin topuğunu yaparken tekrardan kullanacağız hanımlar. Şöyle. Bu şekilde bakın düğümümü attım. Hemen kenarında bir ipimiz vardı.
bunu da şöyle kesiyorum. Artık patiğimizin üst bölümünü bitirdik hanımlar. Burundan başlayarak patiğimizin tabanını öreceğiz. Burun kısmını yine sarı ipimizle yapacağız hanımlar. Şöyle sarı ipimin ucundaki ipe bağlayacağım. Hani videonun başında demiştim bu ipimizi tekrar tabanda kullanacağız diye. Bu başlangıç ipimizin ucuna normal sarı ipimi şöyle düğümledim. Patiğimizi 12 ilmek olarak başlamıştık. 12 ilmek attığımız yerden ön yüzden 12 ilmek çıkaracağız. Bakın ipin ilk geldiği yer ilk başlangıç yeri. Buradan şöyle ilk başlangıç yerleri biraz sık olduğu için tığ yardımı ile şöyle ilmeklerimi çıkaracağım. Şöyle. Bakın 2 ilmek oldu. Sırasıyla hanımlar başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğim oldu. Şu 4. ilmeğim 5 6 7 8. ilmeğim 9 şu 10 11 ve şurada son kenar ilmek yerine şuraya da girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 12 ilmek attığımız yerden 12 ilmek çıkarttık hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Yine patiğimizin taban bölümünde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Hanımlar bu aşamada artık patiğimizin taban kısmı bu üst bölüme eklenecek ve ilmek sayılarımız da artacak. Bu işlemi de şöyle yapacağız. Bakın yanlardan kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimizi ön yüzde sağ kenardan, ikinci ilmeği de sol kenardan olacak şekilde çıkaracağız. Bakın şu anda sağ kenardayım. İlk kenar ilmeklerim şurada bakın. Şurada ilmeğin iki kanadına birden şuraya giriyorum. Buradan bir adet ilmeğimi şöyle çıkarttım. Şişimde 12 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 13 ilmek oldu. Şişimdeki ilmekleri hanımlar sıra sonuna kadar örüyorum. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ardından şimdi de sol kenardan bakın kenar ilmek yerlerimiz burada hemen. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan da bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi 14 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde ilmekleri çıkarttık. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmek çıkartma işlemini patiğimizin sadece ön yüzünde yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimiz ters örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim yine. Sıradaki kenar ilmek yerine gireceğim. Aynı yere tekrar girmiyoruz ya da kenar ilmek yere atlayıp bir diğerine girmiyoruz. Sırasıyla bakın. Bir sonraki kenar ilmek yerine girdim. İlmek çıkarttım. Şimdi 14 ilmek vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 15 oldu. Diğer ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi sol kenardan da sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Böylece hanımlar 16 ilmeğimiz oldu. Tekrar arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Patiğimizin burun kısmı bu şekilde yapılıyor hanımlar. Ön yüzde önce sağ kenardan sonra sol kenardan ilmekler çıkartıyoruz. Sonuncu ilmeğimizi de yine ters ördüm. Şimdi hanımlar biz bu işleme şişimizde toplamda 28 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. Patiğimizin üst bölümünü 28 ilmek olarak yapmıştık. Taban sayımız da aynı olacak. Şimdi şişimizde 28 ilmek olana kadar patiğimizin burun kısmını sizlere gösterdiğim gibi örelim ve gelelim hanımlar. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm geldim. Şöyle baktığımızda da 5 şiş patik burnundan hiçbir farkı yok. Birebir aynı. İlk 27. ilmeğimi en son sağ kenardan, 28. ve sonuncu ilmeğimi de sol kenardan çıkarttım. Artık patiğimizin tabanı 28 ilmek olarak örülecek. En son ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar hanımlar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için hanımlar son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Şişimizde 27 ilmeğimiz kaldı. Şimdi geri döndük.
Hanımlar, bu aşamada yine sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Kestiğimiz ilmek yerine gelecek, tekrar 28 ilmeğimiz olacak. Bu aşamada hanımlar son 2 ilmeğimi kestim. Yine sıradaki kenar ilmek yerine yine sarı ipimle şöyle girdim. Bir adet ilmek çıkartıyorum. Hanımlar, patiğimizin üst bölümünü bir beyaz bir sarı olacak şekilde yapmıştık. Tabanda da yine aynı işlemi uygulayalım ki model bütünlüğü sağlansın. Kenardan bir sarı çıkarttıktan sonra sıradaki ilmeğimi de beyaz ile şöyle örüyorum. Beyaza da geçiş yapmış oluyoruz bu aşamada. Hemen şu sarı ipim, beyaz ipimin ucunda şuraya düğümleyeceğim. Her eklediğimiz yeni ipte hanımlar düğüm atmayı unutmayalım. Patiğimiz sağlam olsun, sökülmesin. Sırasıyla ilmeklerimi bir sarı bir beyaz olacak şekilde öreceğim. Bakın, bir beyaz bir sarı. Şu beyaz ipimin ucunda örerken şöyle gizliyorum. İpuçlarını böyle örerken gizleyerek gidince hanımlar sonradan ip gizlemek durumunda kalmıyoruz. Elimiz oyalanmıyor. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak bir sarı bir beyaz olacak şekilde örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar aynı şekilde öreceğim hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi sarı ipim denk geldi. Sarı ipim ile keserek örüyorum. Yine 27 ilmeğimiz kaldı. Sırada beyaz var. Sıradaki kenar ilmek yerine beyaz ipimle şuraya giriyorum ve buradan da beyaz ipim ile bir ilmek çıkartıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm. Tekrar arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde sarı olan ilmeklerimi bakın ters olarak öreceğim. Sarı ilmeklerimi beyaz ipim ile ters örüyorum. Beyaz ilmeklerimi de sarı ipim ile. Sırasıyla bir sarı bir beyaz olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Hanımlar, son 2 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde örüyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğime sarı ipim denk geldi. Arka yüzde olduğum için tersten keserek örüyorum. Geri döndüm ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkaracağım. Hemen bakın, kenar ilmek yerlerimiz burada. İlmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Artık hanımlar, bu aşamada sarı ipimizi kullanmayacağız. Beyaz ipimizle devam edeceğiz. Bakın, patiğimizin tabanı beyaz. Sarı ipimi keseceğim şimdi. Artık sarı ipimizi de şöyle kenara kaldırabiliriz. Çünkü artık beyazımız ile örmeye devam edeceğiz. Sarı ipimin ucunu beyaza bağladım. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. Yine ilmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar hepsini beyaz ipim ile öreceğim. Şöyle. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Hanımlar, patiğimizin tabanını artık bu şekilde yapacağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. Eğer ki arka yüzdeysek son 2 ilmeği tersten kesim yapacağız. Ön yüzde isek de son 2 ilmeğimizi düzden kesim yapacağız ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartacağız. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı. İkisini ön yüzde olduğum için şöyle düzden keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine bakın ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. İlmek çıkarttım, geri döndüm. Şimdi yine arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzdeyim. İlmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar ters öreceğim. Patiğimizin tabanı bu şekilde 28 ilmek olarak örülecek hanımlar. İlmeklerimi sırası ile ters olarak örüyorum. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzü tersten kesiyorum. Ters tarafta olduğum için geri dönüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek bakın hemen burada ilmeğimi çıkartıyorum. Hanımlar, patiğimizin tabanı 28 ilmek olarak bu şekilde örülecek. Biz bu işleme bakın şuraya ve şuraya kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, bu kenarlara gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin tabanını sizlere gösterdiğim gibi 28 ilmek olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine kadar gelene kadar bakın patiğimin tabanını ördüm geldim. İlk ilmeğimizi sağdan, ikinci ve sonuncu ilmeğimizi de
Soldan çıkarttık. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bu ipe takmış olduğumuz 14 ilmeğimizi şişimize alacağız. İpim içindeyken şöyle ilmeklerimi takacağım. Hani ilmeklerim kaçmasın diye, sonra ipimi çekeceğim hanımlar. Sırasıyla kaçırmadan ilmeklerimi şişime aldım. İpimi çekiyorum. Hemen burada kesmiş olduğumuz ipimizin ucunu da şöyle ipime bağlayacağım. Ana ipime. Şöyle düğüm atıyorum 2 tane. Artık hiç geri dönmeden bu kenardaki 14 ilmeğimi öreceğim. Şöyle sırasıyla bu 14 ilmeğimi örüyorum. Yine şu ipimizin ucunu örerken gizleyerek gidelim. Şöyle. Kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye. Şimdi geri dönüyoruz. Bu aşamada hanımlar yine kenardaki 7 ilmeğim haroşamı düz öreceğim. Şu kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde 7 haroşamı düz olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi de bakın şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak öreceğim hanımlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Patiğimizin tabanında 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenarda da 14'er ilmeğimiz vardı. Birazdan diğer taraftaki ipe takılı olan 14 ilmeğimi de şişime alacağım. Böylece şişimizde toplam ilmek sayısı 56 olacak. Bütün ilmekler tek şişte toplanacak. Buradaki sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi burada ipe takılı olan 14 ilmeğim daha vardı. Bu ilmeklerimi de şöyle şişime alacağım. Şöyle sırasıyla şişime alıyorum bu ilmeklerimi de. Şu şekilde. Ardından yine ipimi çekiyorum. Yine düğüm arkada olsun diye hanımlar şu ipimizin ucunu arkaya doğru şöyle düğüm atacağım. Ön yüze düğüm çıkmasın. Çirkin görüntü olur. Şöyle. Ve buradaki 14 ilmeğimi de yine örüyorum. Bakın arka yüzdeyim. Burayı ters örüyorum. Kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın haroşalarıma geldim. Düz olarak örüyorum. Hanımlar böylece ilmeklerimizin hepsi tek şişte toplandı. Toplam 56 ilmeğimiz oldu. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız hanımlar. Topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayıracağız. Şu 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ayırdığımız yere şöyle tığım ile gidiyorum. Bakın bir ip takacağım şöyle. 24 ilmeği ayırdığımız yer belli olsun diye. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Kenardaki 7 ilmek haroşamız topuk bitene kadar haroşa olacak şekilde örülüyor. Öncelikle 7 haroşamı örüyorum. Şu 7. haroşam. Ardından ön yüzdeyiz. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hemen şurada da ipimizin ucu vardı. Gizleyerek götürelim. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeği örerken şu öndeki 2 ilmeği kesiyorum. İlk kesimimizi yaptık. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmeği örerken kesimimizi yaptık. Şu işaretlerden itibaren topuğumuz için arada kalan ilmeklere baktığımızda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Burada 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Yapacağımız işlem şu: kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için buralardaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Yine sayarak gideceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeği örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmek vardı. Kesimden sonra 6 ilmeğimiz kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık, geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan 23 ilmeği öreceğiz. 24. de kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan, bakın işaretleyene kadar arada kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın bu işaretleyene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim bu şekilde. İlk başta hanımlar bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Şimdi kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda kalacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ve 5 şiş patiklerimde kullandığım topuk yöntemini bu 2 şiş patiğimde de kullandım böylece. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Tığ ile kesim yapabildiğim için kolay, elime tığımı aldım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmekleri topladım. İlk kesimim böyleydi. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinciden aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitecek. Ayrıca her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri belli bile olmuyor. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son 2'şer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi de aldım, aynı şekilde kestim. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim, sonra patiğimize bakalım. Şöyle sıkılayarak ipimizi gizliyoruz. Zaten diğer iplerimizi örerken gizlemiştik birlikte. Şöyle. Bakın hanımlar, topuğumuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi 5 şiş patik topuğu gibi, hiçbir farkı yok. Görüntü itibariyle patiğimiz bu. Hemen makineye ama giydireyim, birlikte ayağımızda da görelim. 5 şiş patik bilmeyen ve seven hanımlar için çok iyi bir fikir diye düşünüyorum hanımlar. Görüldüğü üzere baştan sona patiğimizi 2 şiş ile yaptık. Hem çok güzel oldu hem de kolaydı. Çeyiz için de çok uygun oldu. Evet, patiğimizi şöyle güzelce bakın ayağımıza giydirdim. Modelimiz bu. Çok şık, çok güzel. Gördüğünüz gibi çok zarif bir patik oldu. Kenarımız, tabanımız dikiş olmadığı için de çok rahat bir kullanımı var. Bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.